Geçen hafta bunlar X isimli platformda, eski adıyla Twitter, bir e, sohbet yapmışlardı, sohbet odasında. Orada bu konuyu aslında Elon Musk biraz gündeme getirdi. O da çok akıllı Bakan gerçekten. olacak. Yani attı ortaya. Ya dedi ki şöyle, hani Devlet Verimlilik Bakanlığı gibi bakanlık açılırsa ben aslında görev yaparım ya da başdanışmanlık gibi yaparım, yani hayır demem gibi konuyu çıtlatmıştı Trump'a. Hani milyonlarca insanın önünde. Buradan bahsettiği de şu. Diyor ki devletin gelirleri çarçur ediliyor. Devlet soyulup soğana çevriliyor. Paranın nereye gittiği belli değil. Ondan dolayı böyle bir bakanlık olsa ya da ofis olsa, başkanlık ofisi olsa, devlet verimlilik ofisi gibi, ben bunu işletirim. Ben bu göreve hazırım demişti. Bugün Trump böyle bir açıklamada bulundu. Elon Musk böyle bir şey yaparsa ona bakanlık ya da danışmanlık rolü verebilirim diye. O da bunu paylaştı. Yapay zeka fotoğrafı. Hizmete hazırım dedi. Ve altında da yazıyor bu arada. Yani o kürsünün üstünde Department of Government Efficiency. Yani Devlet Verimlilik Bakanlığı diye, böyle bir bakanlık kurulursa ben hazırım diye, biz göreve hizmete hazırım diye de paylaştı. Göz kırptı. Tüccara ne söyler? Bakanlığın kısa adı işte DOC diye değil mi okunuyor? O da bunun desteklediği kriptonun Şimdi coin'i şöyle kapat. İşte Department of Government. DOGE. o da bakanlığın kripto para adını da- birimi olan. Tabii. Evet. Dogecoin. Yani o Dogecoin. Elon Musk Zaten onu çok kripto paylaştı. parayı- O Onu bakanlığın patlatmaya adını da çalıştı. değiştiriyor. Kripto parayı patlatacağım diyor göreve gelirsem. Yani bu kripto parayı diyor. Mesajı da vermiş. Bir hale getireceğim. Ama diye bence açıklaması var ekonomide. Göksu, Elon Musk göreve gelirse Dışişleri Bakanı olabilir. Ya Neden? Elon Musk İngiltere'deki olaylara karıştı. Hatta İngiltere'ye Yunus yönelik bir tweet gülümsedi. attı. Dedi ki İngiltere iç savaşa hazır olmalı dedi. Bunun üzerine İngiliz hükümeti ona çok sert tepki gösterdi. Hatta X'i yasaklayabiliriz dedi. Sadece bununla sınırlı kalmadı. Venezuela'ya karıştı. Venezuela'da da Maduro'yla bir münakaşaya girdi biliyorsunuz. Maduro'nun ona çok sert cevabı oldu. Elon Musk'ın hakaretvari cevabı oldu. Burada yayında söyleyemeyeceğimiz bir cevap oldu. Elon Musk Rusya-Ukrayna savaşına karıştı. Ukrayna'yı destekledi Starlink uydularıyla. Elon Musk sonra Netanyahu'yu çılgınca alkışlayanlardan biri oldu. Görüldüğü üzere Elon Musk tüm ülkelerle bir ilişki içerisinde, sanki Dışişleri Bakanlığı daha yakışır gibi Elon Musk'a. Bence uğraşmaz. Dışişleri Amerika'yı Bakanlığı diyorsun, ona Batı'na. zor gelir ya. Bence kripto paralara göz Ona kırptı gibi. Melik Yiğiter. Ya Göksu çocuğuna X, Y, Z Melik Yiğiter o isimlere taktı. XYZ9AE. Elon Musk. MC kare, Elon Musk'la MC karşı. kare yok. Dördün küpü yok. Recep İvedik Çarpı gibi bir isim 36 koymuş falan. yani. Ya böyle çocuğuna bu ismi koyan biri, çocuğuna bu ismi koyan biri öyle verimlilik bakanı gibi basit bir şey kabul etmez. Bence böyle kodlayarak bir şey versinler. O bakanlığı yapsın. Hiçbirimize X bakanlığı falan böyle hiçbirimize Kendi istiyor ama. normal bir adam Kendi değil istiyor ya. diyor. Bu işi Robotu danışmanlığa görmedim. razı olur. Belki Aile Bakanı Kendi da istediği olabilir. bakanlık Neden o. Aile Bakanı olabilir? Anti-LGBT, yani LGBT karşıtı Elon Musk. Hatta çocuklarından biri Elon Musk'ı suçluyor. Sen bize düşmanlık ediyorsun deyip Elon Musk'la kızı bayağı ayrı düşmüş durumda. Aile konusunda da, LGBT konusunda da çok önemli paylaşımlar yapıyor sürekli olarak. Belki Aile Bakanlığı da olur, bilmiyorum. Burada seçenekler arasında görmedim ama Dışişleri Bakanlığı'ndan sonra neden düşünülmesin? Bence o Hazine Bakanlığı ya da Çalışma Bakanlığı olabilir. Onun bir tek bakanlığı var, ticaret. Ticaret mi? Ticaret yani hep para. Tüccara ne verir ya? Abi zaten ya Coşkun abi 300 milyar doları var, daha toprak doyursun gözünü ya. Hala mı ticaret? Savunma Bakanlığı olabilir mi acaba? Hala mı ticaret ya? Hayır, Trump onu orada Neyse, değerlendirir. yine zenginin parası zürdün çenesini yorar. Bizi çok da Durumu. ilgilendirmiyor. Doğru Hayır söylüyor yoksa bu Melih. saatten sonra bu saatten sonra hayır hasanat işlerine versin kendini. 300 milyar dolar ya. Biter mi?
Evet, harca değil mi? Göksu Ama belki çok çocuk savunma var. bakanı olabilir. Çünkü Starlink uydularıyla kendince tüm dünyanın etrafını sarmış durumda. Bir de üzerine Mars'a gitme projesi var. Yani bu tip uzay konularında da bayağı aktif rol oynayan biri. Neden savunma bakanlığı gibi bir durum olmasın? Yani füzeleri seven, işte bu tip çalışmaları seven biri. Dışişleri, savunma, Savunma. Aile Bakanı, 3 tane bakanlık bulduk. Gerçi kendisi başka bir bakanlık istiyor ama. Kendi, evet, başka bir yere konumlandırmış Tabii. olur mu? Olur. Trump da yapar. Elon Musk için bir ister misiniz sonuçta? Ne iş olsa yaparım abi demiş. Yeter ki şunun ucundan ben. Hayır şu var yalnız. Mesela Elon Musk'ı biz Sonuçta tekile- kalifiye biri değil diyor. Elon Musk'ı biz Melik 300 milyara göz dikti, orayı anladık da. Şimdi- Melik Yiğiteli. Abi, Hayır. 300 milyar Elon Musk, dolar. Elon Musk Melik Yiğitel'i evlatlık olarak alsa M olarak kabul eder misiniz Melik Yiğitel? İsminizi değiştirir robotik bir misiniz? isim. Robotik bir isim ya, Ya da. muhtemelen hayır muhtemelen benim adımı da böyle şey Z sonsuzluk X. XMG. Kabul eder Ben misiniz avucuma Melik yazıp Yiğitel? söyleyeceğim ismimi. Kabul eder misiniz? Adınızı değiştirir misiniz? Ya nasıl aklımda tutacağım? 300 milyar dolara mı? Adını Peki, yaz deseler tamam. yazamazsın Melik. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz Yunus Paksoy'a da Ya katkılarından Yunus'a dolayı. bir soru sorabilir miyim ya? Geçiyoruz ama Yunus'a mı soracağız? Yunus'a. Çok hızlı ama. hızla. Buyurun. Yunus, ya bu Trump'ın yardımcısının açıklaması var. Son Yunus seçim Elon Musk'ın oğlunun adını bilgisayara bakmadan söyle. Bilmediği Ya yerden çocuk geldi, kendi bile değil mi? söyleyemiyor. Ya Bunu bile söyleyemiyor. Ya çok Sanmıyorum. Amerikan seçimleri için son derece kritik olduğunu Tabii. düşündüğüm için çocuğun avucuna yazmışlar. seçim mitinginde yaptığı konuşmada aynen şu ifadeleri kullanıyor. Gençlerimizi uzak ülkelere göndermeyi bırakacağız. Biz dünyanın polisi değiliz. Gençlerimizi dünyanın dört bir yanına göndermek yerine burada evimizde bir kaynak olarak kullanmalıyız diyor. Ve aptalca diyor başka ülkelere Amerikan gençlerinin Epeydir gönderilmesi. söylüyor bunu. Bu Amerika'da seçim sonuçlarında yani etrafında Amerikalılar da görüyorsundur muhtemelen. Yani bir etki yapar mı? Çok ciddi tabii hem demokratlarda hem de cumhuriyetçilerde Amerika'nın bu farklı ülkelere asker yollamasını, postalları savaş bölgelerine yollamasını istemeyen, buna karşı çıkan insanlar var ve bu noktada partizan olarak da bakmıyorlar. Yani iki partiyi bu noktada birleştiren bir konulardan biri. Zaten ondan dolayı biz çok uzun süredir Amerika'nın bir savaşa, yani sıcak bir savaşa asker yollamadığını görüyoruz. Ne yapıyorlar? Vekil kullanımına geçti onlar da. YPG'yi mesela orada bir mayın eşeği gibi kullanıyorlar. Paralı Kendi askerleri çıkarları ya da. doğrultusunda. Paralı askerler gibi kullanıyorlar onları orada ya da farklı bölgelerde. Hani Amerikalılar Ukrayna'ya asker yollamıyor ya da İsrail'in orada yürüttüğü katliama kendileri yollamıyor. Ne yapıyor? Ya danışman olarak yolluyor ya da dışarıdan destek veriyor. O politika ondan dolayı zaten yerleşmiş durumda. Ama şöyle bir şey var. Mesela Trump ve J.D. Vance'in biraz önce okuduğunuz başkan yardımcısı. Nasıl çekeceksin? 40 bin tane Orta Doğu'da asker var. Bütün ülkelere yığınağını yapmışsın, sistemini kurmuşsun. Sen bunu 3 yılda, 3,5 yılda yapamazsın. Yani mümkün değil. Zaten sistem ona göre Peki. kurulmuş değil.